Merhaba sevgili izleyicilerim, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün dalından dut köklendirme işlemi yapacağım arkadaşlar. Dalından dut köklendirme işlemini ilkbahar ve sonbahar aylarında yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ilkbahar aylarında köklendirmiştim. Sizlerle videosunu paylaşmıştım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel kökleri oluştu. Bunu artık sonbahar aylarında da bahçeye dikim aşamasına gelmiş durumda şu an. İsterseniz şu an bahçeye dikebilirsiniz. Bahçeye daha erken de dikebilirdiniz ama sonbaharda dikim işlemi daha garanti olur. Sonbaharda çünkü yağmurlar da yağdığı için tutmayla ilgili sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Yaz aylarında daha erken dikecekseniz de sık sık bahçede sulama işlemini yapmanız gerekiyor. İlkbahar aylarında diktiğinizde önünde yaz olduğu için sulama konusuna çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Sulama konusuna dikkat etmezseniz köklendireceğiniz dalın köklenmesiyle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama sonbahar aylarında dikim yaparsanız o zaman önü kışa geldiği için sulama ile ilgili çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Yani yaz aylarında havalar çok sıcak olduğu için biraz daha köklendirme işlemi zor oluyor. Aslında en garanti köklendirme işlemi sonbahar aylarında yapılır arkadaşlar. İklime göre, sıcaklığa göre Eylül ayından itibaren köklendirme işlemini yapabilirsiniz. Dalından köklendirmeyi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu aylardan sonra Nisan, Mayıs ayına kadar böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Dalından köklendirmede dalın çok fazla kalın olmamasına özen gösterin. Dal çok fazla kalın olmayacak. Dalın üzerinde toprağa gömeceğiniz kısımda 2-3 tane göz olacak. Dışına kalan kısımda da yine 2-3 tane göz olacak. Yani şöyle 4 ya da 5 tane gözlü bir dalı tercih edebilirsiniz. Bakın şöyle dalı aldım. 2 gözü toprağın altında bırakacağım. 3 göz de dışarıda kalacak. Şöyle toprağı göstereyim. Bakın toprak bahçe toprağı. Bahçe toprağını eleyerek kullanıyorum. İsterseniz çiçek toprağına da dikim yapabilirsiniz. Ben sürekli bitki diktiğim için bahçe toprağını kullanıyorum ve sürekli alışık olduğum için bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama siz bahçe toprağı kullanmayacaksanız, çiçek toprağı kullanacaksanız da içerisine bir miktar perlit karıştırabilirsiniz ya da bir miktar dere kumu karıştırabilirsiniz. Bunlar toprağın nem seviyesini dengede tutacağı için çok fazla sık sık sulama yapmanıza da gerek kalmaz. Bakın şöyle toprağımı hazırladığım toprağın içerisine 2 tane göz aşağıda kalacak şekilde, toprağın altında kalacak şekilde dikiyorum. 3 tane göz de yukarıda kalıyor. Şöyle bir miktarda bastırıyorum. Bunun dışında yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Şunu da söyleyeyim. Toprak ıslak bir toprak. Yani iyice suladım toprağı. Bir gün öncesinden iyice suladım, hazırladım. Oldukça nemli bir toprak. Bu aşamadan sonra toprak kurudukça sık sık sulama yapacaksınız. Dalından köklendirmede en önemli konu sık sık sulama yapmak. Toprak kurursa eğer bitkiniz maalesef köklenmeden, gözlerde uyanma olsa bile bitkide köklenme oluşmadan maalesef kuruyacaktır. O yüzden sık sık sulama yapmaya özen gösterin. İsterseniz bu aşamadan sonra üzerine bir naylon kapatabilirsiniz. Böyle daha soğuk bir iklimde yaşıyorsanız özellikle naylon kapatırsanız sera etkisi oluşacağı için bitkiniz daha hızlı bir şekilde köklenme gerçekleşecektir arkadaşlar. Dediğim gibi bakın ilkbahar aylarında da bunu köklendirmiştim. Yine videosunu sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Sonbahar aylarından Eylül ayından itibaren dalından köklendirme işlemine başlayabilir ve ilkbahar aylarından Mayıs ayına kadar bu şekilde köklendirme işlemini yapabilirsiniz. Dalından köklendirme ile ilgili detaylı videolarım da var. Yine bu konuların dışında anlaşılmayan konu varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıt verip yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Başka birçok bitkinin dalından köklendirmesi ile ilgili videolarım var kanalımda. Videolarımı izleyerek videolarımdan faydalanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz diğer videolarıma da göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.